Basel World 2018'den tüm saat severleri selamlıyoruz. Horobox.com ekibi olarak her yıl olduğu gibi bu sene de buradayız. Geldik yaklaşık 4 gündür yine bütün yenilikleri en yakından takip etmeye ve bunu siz saat severlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine 3. günün sonunda sevgili Burak'la bir yorumlamak istedik neler oluyor. Onun fikirlerini gerçekten merak ediyorum çünkü çok beraber çalışamadık, ayrılmak zorunda kaldık. Çok fazla randevumuz vardı. Gördüklerin içinde evet Burak geldik burada 3 gündür geziyoruz. Hı hı. Yani fuar gibi fuar diyebiliyor musun? Yani nedir, nereye doğru gidiyor organizasyon? Fuar gibi fuar diyebilirim. Çünkü şöyle söyleyeyim yani 2016'dan bu yana geçen seneyle birlikte bence bariz sektörde bir gelişme var. Hı hı. Yani lüks tüketimle ilgili bir gelişme var ve saat kısmını da saat alt grubunda bu olumlu şekilde etkilemiş. Firmaların bu konuda gerçekten düzgün çalışmalar yaptıklarını ve hevesli olduklarını görüyorum. Bu benim için iyi bir şey. Yani bunu geçen sene görememiş miydin bu kadar? Geçen sene de görmüştüm ama bu sene daha çok gördüm. Daha çok gördüm. Geçen sene 2016'daki kötü ortamın toparlanmasıyla geçmişti. Biraz daha böyle nasıl diyeyim hani recovery modundaydı. Anladım. Bu ama sene daha bu bir sefer heyecan oturmuş, var. Heyecan var. Herkes yeniliklerini sunmaya çalışıyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ortam daha renkli. 2016'dan 2017'ye geçilirken artık Basel World'de yer almayacağını bildiren markalarla alakalı olan kısımlar unutulmuş ya da en azından etkisini kaybetmiş diyeyim. Evet. Daha pozitif bir fuar gördüm ben. Evet. Onu söyleyebilirim. Peki şimdi aslında benim de burada olduğumuz süre içerisinde hep düşündüğüm ve sonucunda bulamadığım bir şey var. Bu saatlerin fiyatlarını bir segmente koyarsak yani $5.000 kadar, $50.000 kadar ve üstü. Evet. Bunların da hepsinin bir müşteri portföyünü olduğunu düşünürsek 2018'de, Basel World 2018'de en şanslı segment hangisi sence? Kesinlikle bir cevap vermem gerekirse eksi $5.000 ya da euro ya da işte işte bunu şimdi bize açıklaman gerekiyor. Yani neden böyle düşünüyorsun? Açıklayayım neden böyle? Çünkü bunun için en bariz örneklerden bir tanesi Tudor'dan yola çıkalım. Tudor'un Black Bay serisi çıktığı zamandan beri çok güzel bir seri, çok tutulan kesinlikle bir seri. Yani markanın yeniden doğuşuna bir şekilde temsilcilik etmiş bir seri. Bu sene GMT ile karşılaştık mesela. Evet. Yani 4.000 frankın altında bağımsız ayarlanabilen saat GMT kolu olan tarihli, çelik bilezikli, 70 saat power reserve, in-house makinalı otomatik bir saat alabiliyorsunuz. Yani bu kesinlikle bence eksi 5.000 bareminin en iyi modellerinden biridir. Bunun yanı sıra 39 mm'lik yeni bir tane Tudor var. Yine 200 metre. Benim gibi hafif küçük 56 saat, mi? 56 olması lazım. Benim gibi hafif küçük saat sevenler için mükemmel çünkü 39 mm kasa çapıyla beraber kalınlık da ona göre incelmiş. Son derece kompakt bir saat olmuş. Bilezikli modeli 3400 frank. Tabii. Yani bence gerçekten çok rekabetçi. Bir de bezel falan o rengini kadrandaki indekslerle tutturmuşlar. Çok güzel olmuş. Tarihi yok her şeyden önce. Sanki benim için yapılmış değil mi? Ben çok beğendim yani. Peki üst segmentte neler düşünüyorsun? Yani şimdi, işte Patek Philippe diyelim, Breguet diyelim. Yani bu saatçiliği üst düzey yapan markalardan bahsedersek. Yani üst segmentte açıkçası fiyat konusunda müthiş bir gelişme olduğunu söylemek zor. Çünkü zaten hani bu işin fiyata bağlı olan kısmı biraz zayıf kalıyor. Evet. Yani high-end watchmaking dendiğinde fiyat elbette her şeyin bir fiyatı var, her şeyin bir maliyetinin olduğu gibi. Ama bu genelde primer planda, birinci planda ön plana çıkmıyor. İştah daha çok öne çıkıyor. Aynen öyle. İştah daha çok öne çıkıyor. Neler yapıldı, biz neler yapabileceğimizi gösteriyoruz kısmı daha çok ön plana çıkıyor. Bu bakımdan tabii ki egzotik markalarda, high-end markalarda çok güzel ürünler gördüm. Mesela Arnold & Son'ın saatlerine baktığımda gördüğüm ürünler gerçekten mükemmeldi. Hakeza çok da aşina olmadığımız Jacob & Co'nun aslında nasıl bir marka olduğunu gördüm. Yani horoloji konusunda ben bu kadar kabiliyetli olduklarını bilmiyordum. Evet. Açıkçası. Yani tamam. Aşıp gitmişler evet. Yani ülkemizde çok temsil edilmiyor. Bir segment artık. Mutlaka. Yani o bu hani şeyin yüksek saatçiliğin gerçekten endüstriyel anlamda yaşandığı segmentle değil. Onu birbirinden tabii, biraz daha butik bir durum söz konusu. Ama yine de beğendiğimi söyleyebilirim. Yani üst düzey ürünler de beni kesinlikle etkiledi. Aslına bakacak olursan dediğim gibi primer planda fiyat geçmese bile üst düzey ürünlerin fiyatları da bence düşmüş. Evet. Bunda da bariz bir şey var. Belki rakamsal olarak bir düşme görmüyorsun ama o rakama daha fazla özellik eklenmiş. Evet, evet. Yani bunu da yine pek çok markada gördüm. Arnold & Son'da o gördüğümüz Globetrotter modeli
Mesela. Yani inanılır gibi değil yani 14.000 frank falan gibi bir şeyden bahsediyorlar, fiyattan bahsediyorlar ki Bundan çok bir enteresan. 5 sene önce ben o özelliklerde bir saatin özellikle de o yarım küresiyle birlikte 3 Evet, boyutlu evet. 20.000 franktan aşağı bir etiketle çıkacağını hiç Muhakkak, zannetmiyorum. muhakkak. Peki şimdi incelemeler yaptık, saatleri tanıttık Horavax'ta. Bazen tabii çok bize uygun olmasa da çok hoşumuza gitmese de tanıtmak amacıyla incelemeler yapıyoruz. Senin bu Baselworld süresince Horavax'ta yaptığın incelemelerde, tanıtımlarda ya işte bu saat çok güzel bunu alıp da giderim dediğin bir saat var mı ya da bir model hangisi? Şöyle söyleyeyim aslında benim ilk Doruk arkadaşımızın incelemesini yaptığı bir saat var. Bir koleksiyon var ondan bahsedeyim. Ben onun detaylı bir incelemesini yapacağım İstanbul'a döndüğümüz zaman. Bu marka ve modelde Maurice Lacroix'ın Icon modeli. Icon modeli. Evet. Özellikle şöyle söyleyeyim Icon'un 3 kollu modeli deri kayış üzerinde 1800 frank gibi bir fiyata satılıyor. Evet, değil mi? İnanılır gibi. İnanılır değil. gibi değil. 200 metre safir kristal camlı ve benim son zamanlarda çok sevdiğim ve çok meraklandığım çelik Luxury Sports Watch segmenti de birebir uyuyor. Evet, bazı insanlar patisserie kadrını biz bir yerden tanıyoruz. Biz bu Tapiseri, patiseri dersek. Doğru, tapisserie kadrını bir yerden tanıyoruz. İşte efendime söyleyeyim o köşeli kasa bize bir yerlerden göz kırpıyor Yani diyebilir. Her bütün saatler Aha. birbirine benziyor. Yani bir de tabii kronograf da var onun. O da Aynen öyle. komplikasyon O da olarak kesinlikle. güzel. O da bilekte kesinlikle çok taşınıyor. güzel. Ben onu çok beğendim. Alıp gider miyim? Evet giderim. Hatta belki İstanbul'a gittiğimde bu işi çözebilirim. Belli olmaz. Evet. Aynen Buradan öyle. yetkililere duyuruyoruz. Buradan yetkililere duyuruldu. Peki var mı başka paylaşmak istediğin bir şey? Açıkçası benimle ilgili olan durum bu. Bir de Rolex'ten de bahsedeyim. En sonunda Rolex'i de çok sevdiğim Ondan bariz. da Herkes bahsetmeden biliyor. olmaz. Yani çelik GMT'nin Pepsi bezele kavuşmasına sevindim. Bence iyi bir güncelleme olmuş. Bir novelty olmuş mu? Şimdi söz konusu Rolex olduğunda biliyorsun bir harfin kalınlığı Evet, bir her şey punto azalsa değişiyor, her novelty şey oluyor. değişiyor, Yani tabii. normal koşullarda ben bir bezel renginin ya da bilezik seçeneğinin novelty olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle insan saat mevzusuna bu kadar meraklı ve vakıf olunca daha böyle hani eskizden sıfır olarak yapılmış bir şeyi novelty olarak görmek istiyor. Ama artık uzun zamandır bu karşımıza çıkmıyor. Özellikle Rolex'te de bunun karşına çıkması zor. Yani Çok zor, Rolex daha çok böyle zor. sağlamlığa, dayanıklılığa, uzun süreli yatırımlara giden bir Aynen marka. öyle, Dolayısıyla aynen öyle. oradan zaten böyle bir kalibre, bir komplikasyon falan beklemek de çok mantıklı değil. Kesinlikle. Yani istenilen bir özellikti, istenilen, arzu edilen bir versiyondu. Gelmiş olması iyi olmuş. Rolex severlere Yine de müjdeleyelim. yani 16710 sahiplerinden biri olarak Aha. Pepsi beni çok hani tatmin etmedi desem yeridir. Çünkü o renk tonu hani tam eğer o saatin takma ismi Pepsi ise Evet. pek Pepsi değil yani benim şahsi fikrim. Tabii alüminyum insert'ten seramik insert'e geçilince O bazı başka bir şey. şeyler Ama tabii oluyor. müthiş bir teknoloji anlattılar. Yani o rengi bile elde edebilmek için ham maddede yapılan değişiklikleri Kesinlikle. gördük. Ya Hı hı. müthiş bir teknoloji. Tabii o açıdan da tebrik etmek lazım ama yani tabii farklı fikirler maalesef Aynen var öyle. piyasada yani. Söz konusu Serdar Oğal olunca tabii Patek'le alakalı bir şeyler sormazsak olmaz. Biz de Patek'i senden dinleyelim. Bu sene ne düşünüyorsun? Ya Patek Philippe tabii yani bu özellikle fuarı taşıyan isimlerden biri. Kesinlikle. Geçen seneye kıyaslarsak bu seneki yenilikleri çok daha üstün buldum. Hı hı. Özellikle Nautilus'ta ve Aquanaut'taki yeni modeller beğenirsin beğenmezsin ama bu sektöre bir canlılık vereceği, bir enerji enjekte edeceği kesin. Tartışılır bir sürü şey var. Beyaz altın Nautilus mu olur? İşte Perpetual Calendar'a ne gerek var denilebilir. Yani bir sürü şey var ama bugün hani benim segmentimde saatler alan, benim segmentimde saatler biriktiren insanların önüne geldiğinde almamaları diye bir şey bence söz konusu değil. Aynen öyle. 105 bin frank İsviçre'deki fiyatı işte ülkelere göre değişebilir, KDV'ler, vergiler falan filan ama yani 100 bin frank ve üstü bir Nautilus biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama tekrar Evet. söylüyorum hani bir koleksiyonun önüne koyduğunda da almaması diye bir şey söz konusu değil. Aynen öyle. Keza Aquanaut'ta da öyle yeni bir kronograf modeli çıkarmışlar. Aha. Kasa basic o 3 kollu modele göre biraz daha büyük. Geçen sene yaptıkları o beyaz altın mavi kayışlının mavi kadranlının boyutunda. O da öğrendim çift kayışla geliyormuş falan. Güzel şeyler Evet. yapılmış. Yani spor saat olarak o da bence gayet başarılı. 52-70 yani şimdi Patek Philippe dediğinde ilk akla gelen bence
Perpetual Calendar ve kronograf karışımı. Kombinasyon. Şu anda koleksiyonda bir tane model kaldı öyle 5270. Onun da hem rose gold'unu hem beyaz altınlarını discontinued ettiler. Şimdi bir tane kırmızı altın bilezikli modeli kaldı ve Solomon dial dediğimiz platin kasada kaldı. Evet. Onların fiyatı biraz tabii haliyle bilezikten ötürü ve kullanılan materyalden ötürü yükselmiş. Artık seneye onunla ilgili bir gelişme bekleyeceğiz diye düşünüyorum ki ben bu sene bekliyordum öyle bir şey. Yani saatçilik anlamında yine başarılı bence Patek Philippe. Diyorum ya yani bu sektörü zaten taşıyan isimlerden biri. Özellikle Baselworld'ü. Dediğim gibi yani ben yine orada da çok tatmin olmuş değilim ama çok da kötü değil. Geçen seneye kıyasla bence daha iyi diyebiliriz. Yani. Son sorumu sorayım. Ultra ince saatler konusunda Bulgari Tourbillon seni tatmin etti mi? Bu konuya takık olduğunu biliyorum. Biraz da onun için yani soruyorum. şöyle şimdi biz buradan hep böyle bir markayı övdüğümüz zaman sanki o markayla ilgili böyle bir işin arkasında bir şeyler arıyorlar ama son 3 seneye 4 seneye baktığımızda yani tam anlamıyla bir saat markası, saatle özdeşleşmiş bir marka diyemesek de heyecan verici neredeyse bütün özellikler, bütün yenilikler oradan geliyor. Aynen öyle. Şimdi biz SIHH'deydik, orada başka bir marka bu rekoru kırdı, en ince otomatik saat rekorunu kırdı. Ben bile umutsuzdum yani dedim artık bu sefer bir şey yapamayacaklar. Evet. Adamlar 3.9 milimetre kalınlıkta otomatik saat yaptılar ve buna bir de turbiyon koydular. Şimdi bununla hani saat sever olarak bundan tatmin olmamak diye bir şey bence söz konusu bile değil yani. Ayrıca öbür tabii komple karbon kasalı falan da saat bence Bulgari yine son dönemin en başarılı markalarından biri yani. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yarın da toplantılarımız var. Yine bir son bitiriş konuşması da yapacağız. Şimdilik herkese güle güle diyoruz. Görüşmek üzere.